Alpar ekranlarından mutlu günler. Türk İşi ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, özellikle son dönemde sağlık sektöründe adeta devrim yaşanıyor. İşte bu gelişmede Türk firmaları da önemli rol oynamaya başladı. Bunda yerli ilaç hamlesinde büyük etkisi var. Türkiye yerli ilaç hamlesi başlattı. Bu adımla hem kendine yetmeyi hedefliyor hem de ürettiği ürünleri dünyaya satmayı, ihraç etmeyi hedefliyor. Biz şimdi sektördeki bütün gelişmeleri masaya yatıracağız. Stüdyo konuğumuzla birlikte Almedico Genel Müdürü Ümit Güneş bugün bize eşlik ediyor. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağlık sektörü önemli gelişmelere açık ve bütün bu gelişmeleri son zamanda hep birlikte takip ediyoruz. Özellikle teknolojinin, inovasyonun katkısıyla da birlikte sağlıkta adeta bir devrim yaşanıyor diyebiliriz. Evet. Bu gelişmeleri elbette tek tek alalım, ele alalım, bütün başlıkları açalım ama öncesinde bir de Almedico'yu tanıyalım. Evet. Almedico kimdir? Nasıl bir firma? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz öncelikle? Evet, Almedico Healthcare 1999 yılında ilaç ve medikal sektörde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. 2011 yılına geldiğimizde Ar-Ge çalışmalarına yönelmiştir. Aynı zamanda 2011 yılında üniversite sanayi işbirliği ile Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile birlikte Ar-Ge çalışmalarına başlamıştır. 2015 yılına geldiğimizde bu çalışmalar ilk meyvesini vermiş ve hemoroid ve anal fissür hastalarının şikayetlerini azaltmak ve ortadan kaldırmak üzere yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bu dünyada olmayan bir yöntemdir. Dolayısıyla burada bir fark yaratmıştır. Zaten global dünyada katma değerli ve farklı bir ürün üretmediğimiz sürece rekabet etme şansınız da oldukça azdır. Buradaki çalışmaların temelinde dünyada olmayan ürünleri üretmek yatmaktadır. Şimdi ilaç geliştiriyorsunuz. Evet. Hangi alanlar? Şimdi bunlardan birini söylediniz. Hemoroid alanında bir ilaç geliştirdiniz. Bu Evet. hastalığı tedavi etmek amaçlı. Ancak bazı ilaçlarda var ki bunlar da proje aşamasında. Yani aslında yeni ilaçlarda piyasaya süreceksiniz. Tabii ki bu ilaçlara gelelim ama öncesinde bize ilaç sektöründeki son durumu da anlatabilir misiniz? Yerli üretim mi özellikle şu anda piyasaya sunduğunuz ilaçlar? Elbette biz %100 yerli bir firmayız. Üretimimizde patenti bize ait olan dünyada olmayan inovatif ürünler üretmek bu anlamda hem ülkemizin ekonomisine hem de ülkemizde yaşayan insanlara fayda sağlamak amacındayız. Dolayısıyla %100 yerli bir firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Üretimlerimiz de tamamen patentleriyle beraber bize aittir. Peki sektördeki son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle şimdi yerli üretim hamlesi başlatıldı. Evet. Ekonomiye de çok önemli bir katkısı olacak. Yerli ilaçla birlikte ve bunun da yanında elbette yerli aşı da var. Bununla Elbette. birlikte cari açığın da düşürülmesi hedefleniyor. Elbette hastalara şifa olacak ama bir yandan da ekonomiye de önemli bir katkısı olacak bu hamlenin. Bu açıdan nasıl yorum getireceksiniz? Kesinlikle çok destekliyoruz. Özellikle bir Türk firma olarak, uluslararası bir ödül almış firma olarak da aynı zamanda. Çünkü bir ilacın üretilmesiyle ilgili ortalama ya da bir ürün üretilmesiyle ilgili ortalama 11-12 yıllık sektörde bir süre ve yaklaşık 1,3 milyar liralıkta bir kaynak gerekiyor. Dolayısıyla inovasyonun aslında burada önemi çok daha ön plana çıkıyor. Kendimizin üretebildiği, kendi bilim insanımızla, kendi firmalarımızın üretildiği bu ürünler ülkemiz ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacaktır. Ben bu başlıktan hareketi son derece destekliyorum ve firma olarak da biz elimizden gelen bütün gayreti gösterme çabasındayız. Peki şimdi özellikle 2023 yılı ana hedefleri arasında zaten sağlık vardı. Sağlık alanında özellikle %100 ilaçların sentezi, tasarımı ve bunların bulunmasına yönelik yoğun bir çalışmayla projeler devam ettiriliyor. Bunlara teşvikler de sağlanıyor. İşte bunlardan birini de siz gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Bu hamleye nasıl daha fazla ivme kazandırılır ve piyasadaki yerli ilaçların oranı daha da artırılır? Temelinde inovasyon var, Ar-Ge çalışmaları var. Ar-Ge çalışmalarına verecek ağırlık ve destek burada çok önem kazanacaktır. Biz sadece hemoroid ve anal fissürde bulmuş olduğumuz bu yeni yöntemle dünyanın şu an 29 ülkesinde yer almaktayız. Dolayısıyla çok ürün üretmek, evet, ama önemli olan katma değerli inovatif ürünler üretmek. Bizim amacımız da aslında burada sadece ilk ürünümüz evet hemoroid ve anal fissür olmakla birlikte bunun dışında fibromiyalji, disidrotik egzama, böbrek yetmezliği, sindirim sistemi bozuklukları ve tırnak batması gibi yine ortak özellikleri dünyada muadili olmayan ürünleri geliştirmiş bulunmaktayız. Bu ürünlerimizin çalışmaları tamamlandı.
ve 2019 yılında lansmanları yapılarak hem ülkemize hem de insanlığın hizmetine sunulacaktır. Yani seri üretim aşamasına geçeceksiniz. Elbette, elbette efendim. Peki nasıl bir Ar-Ge çalışması gerçekleştirdiniz? Ne kadarlık bir yatırım yaptınız? Hacettepe ile bir işbirliğiniz söz konusu. Elbette ki 2011 yılında başlamış olan bu işbirliği çok kıymetli. Hala hazırda Ar-Ge çalışmalarımız ve üretimimizin devam ettiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla buradan olmuş olan destek tabii ki aynı zamanda laboratuvar hizmetleri ama aynı zamanda çok değerli bilim adamlarının sunmuş olduğu katkılar. Elbette ki firmalar inovasyon sürecinde ve Ar-Ge sürecinde ciddi yatırımlar yapmaktalar. Biz de ciddi yatırımlar yaptık. Ar-Ge öyle bir kavram ki aslında yıllarca çalışıp istediğiniz sonucu elde edememe gibi bir ihtimal de var aslında. Fakat temelinde vazgeçmemek yatıyor. Vazgeçmediğinizde aslında bir şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Ve biz ilk günümüzde fark yaratmanın gururunu yaşıyoruz. Ve bu bizi çok daha fazla kamçılıyor. Evet, biz üniversitemizle beraber, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile beraber çok güzel bir ürün üretip dünya genelinde fark yaratmış bulunmaktayız. Şimdi bir veri var ki mesela okuduğumda benim dikkatimi çekmişti. Orada zaten siz ilacın geliştirilmesi sürecinden de rakamdan da bahsettiniz aslında. Evet. Bir ilacın keşif ve geliştirme sürecine baktığımızda 10-12 yıl sürebiliyor ve 1,3 milyar dolara yaklaşık mal oluyor. Evet. 10-12 yıl sağlık için bilmiyorum belki de geliştirme için normal bir süredir ama baktığımızda onun başarılı olmama şansı da var. Bilim böyle bir şey. Bilimde hep araştırırsınız, hep denersiniz, sonuçları ölçersiniz. Sonuçlar istediğiniz gibi olabilir ve geliştirirsiniz geri geldiğinde. Ama bir sabır işidir her şeyden önce. Ciddi bir emek işidir. Ve biz bu emeği vermiş olmanın gerçekten çok keyifli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü dünya genelinde sadece ülkemizin ekonomisine katkı sağlamakla birlikte aslında insanlığa fayda sağlamak çok çok önemli. Evet, uzun bir süre ama sabırlı insanların, gerçekten inanan insanların yapabileceği bir şey ve biz de böyle bir ekibiz. Özellikle üniversitemizle beraber çok keyifli çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada şimdi ödül de kazandınız. Evet. Biraz da bu ödülden bahsedebilir misiniz? Tabii ki dünyanın en prestijli ödüllerinden bir tanesi olarak biliniyor ve tanımlanıyor. Çok değerli bir ödül. Dünya Kalite Kongresi ödülü, World Quality Commitment. Bu ödülde biz inovasyon ve mükemmelliyetçilik dalında Altın Yıldız ödülü aldık. Türkiye'den ilk kez bir firma bu alanda bu ödülü almış bulunmakta. Bunun çok daha farklı bir gururunu yaşıyoruz. Bu bize neyi sağladı? Her şeyden önce uluslararası platformda eğer güzel ve kaliteli işler yapıyorsanız dünya sizi buluyor. Bir şekilde geliyor ve buluyor. Bu ödülün önemlisi özelliklerinden bir tanesi de başvurunun yapılmamış olması. İnovasyon avcıları bütün bir yıl boyunca uluslararası fuarlar ve benzer organizasyonları geziyorlar. Burada müşteri gibi firmaları ziyaret ediyorlar. Uygun gördükleri adayların ürünlerini, firmalarını inceleyip BID'ye yani Business Initiative Directions'a bildiriyorlar. BID ise İspanya Teknik Üniversitesi ile beraber çalışıyor. Ve bu genel adayları eldikten sonra 118 ülkede bulunan firma yetkililerinin oylarına gönderiyor. Aslında adaylardan habersizce yapılan seçimler var ve gizli incelemeler var. En son birinci tayin edildiğinde size dönüp evet bu ödülü siz kazandınız diye tebliğ ediliyor. Bu anlamda çok kıymetli bir ödül. Aynı zamanda ülkemizin inovasyon elçisi olduk bu ödülle beraber. Çünkü bundan sonra yapılacak organizasyonlarda artık Türkiye'den bizim de gelecek projelere bir oy hakkımız var. İnovasyon elçisi ünvanını almış olmak da ayrı bir gurur veriyor bize. Peki şu anda bu geliştirmiş olduğunuz ilaçla hangi ülkelerde varsınız? Evet, şimdi onları söyleyeyim size. Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Slovakya, Afrika'nın 8 ülkesi, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Lübnan, Suudi Arabistan ve katılmış olduğumuz son 3 yıl Frankfurt, Madrid ve Barcelona fuarlarında ki CPHR fuarları dünyanın en büyük ilaç fuarlarıdır. Bu alandaki standlarımız vasıtasıyla aslında birçok ülkede 29 ülkeyle line kurmuş ve şu an halihazırda da ürünümüzde orada distribütörler vasıtasıyla ürünümüzün tanıtım ve satış faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Dolayısıyla dünyada 2,5 milyar, ülkemizde de 30 milyon hemoroid hastası olduğu düşündüğünüzde ki fistürde de aynı şekilde maalesef yeme içme alışkanlıklarının birazcık fast food'a kaymış olmasının etkisiyle de
Fissürde de çok ciddi bir maalesef bir artış var hasta sayısında. Aslında çok geniş bir yelpazeye, çok farklı bir çözüm, hiç bakılmamış, çok inovatif, yeni bir yöntem sunmuş olmak çok önemli. Bizimle tanışan, ürünümüzü gören ve deneyimleyen ülkeler yeni bir şey yaptığınızda aslında zor bir şey vardır. İnsanlar size şöyle bir hayretle bakarlar. Acaba bu dediğini yapar mı şeklinde. Bir şeyi ilk kez yapıyorsanız o insanların önceki davranışlarını değiştirmeniz çok kolay değildir ama biz ürünümüzün %96 gibi çok yüksek bir klinik başarısından da aldığımız destekle girdiğimiz her ülkede temasta bulunduğumuz herkeste çok ciddi bir şaşkınlık yarattık. Ve ürünümüzü şu an çok ciddi anlamda destekleyen ve satan, bundan çok memnun olan bir dünya var. %96 çok yüksek bir oran. Evet. Aslında bu rahatsızlık adına da şimdi sizden duyduğum bu rakam da sevindirici bütün Evet. hastalar adına. Peki nasıl bir test aşaması oldu? İlacın geliştirilme aşamasında da yaşadığınız o süreçten de bahsedebilir misiniz? Çünkü şimdi kendinizi dünyaya tanıtıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Evet. Elbette bu yerli ürünü Türkiye'de de daha fazla anlatılması gerekiyor. Biz de şimdi Kesinlikle. bu üründen de bahsedelim biraz. Kesinlikle. Özellikle mutlaka bizi izleyen belki de bu hastalığa sahip olan kişiler de vardır. Bu noktada ürünü biraz daha açabilir misiniz? Tabii Özellikle ki. test ettiniz, denendi. Tabii ki evet. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile beraber geliştirilmiş Ar-Ge ve üretim çalışmaları. Halihazırda da üretimimiz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Çözelti Laboratuvarı'nda yapılmakta. Ürün etki mekanizması çok farklı çalışıyor ve hani hastaların diğer bilinen rahatlatıcı ürünlerin dışında aslında nasıl çözebilirim düşüncesiyle bakılmış, nasıl ortadan kaldırabilirim düşüncesiyle bakılmış. Bu anlamda efektifliğini de ciddi anlamda ortaya koymuş bir ürün. Ürün sprey formunda bir ürün ve kullanımı çok rahat. Hastalarımız günde bir kez kullanıyorlar. Sadece akşamları kullanmak suretiyle. Kullanımla ilgili bütün detay bilgiyi gerek hekimlerimize, gerek eczacılarımıza, eczane çalışanlarımıza ve hastalarımıza günlük olarak geri bildirimleri veriyoruz. Özellikle kurmuş olduğumuz eczane destek merkezi hattımız aynı zamanda hastalarımızın da bizden geri dönüp bilgi alabileceği, günlük olarak geri dönüşlerin yapıldığı, hatta bu noktada çok ciddi geri memnuniyet aldığımız bir alanımız. Dolayısıyla amacımız aslında ürünümüzün kullanımını, doğru hastada doğru miktarda kullanımını, doğru şekilde kullanımını sağlamak ve yaygın yayılmasını sağlamak. Peki şimdi bu hastalık şimdi %96 denediniz. Hemoroidde şimdi seviye yani Tabii ilk ki. seviyesi var ve 4. seviyeye kadar Evet. ameliyatlık durum var. O Evet. durumda da etkili olan bir ilaçtan bahsediyoruz. Evet efendim. Şimdi hemoroidde 4 aşama var. Bizim ürünümüz birden 4'e kadar bütün aşamalardaki hastalarımızın kullanabileceği bir ürün. Aynı zamanda fissür hastalarımızla yani makat çatlağı yaşayan hastalarımıza da kullanılabilecek bir ürün. Dolayısıyla hastalarımız o anlamda 1, 2 ya da 3, 4. seviye fark etmez. Ürünümüzü alıp kullanabilirler. Bu 4 seviyede de efektifliğini kanıtlamış bir ürün. Peki 2019 için nasıl bir hedefiniz var? Hangi ülkeler radarınızda? Ürünlerinizi hangi ülkelere götürmeyi hedefliyorsunuz? Evet, hedefimiz bütün dünya. Ben bazen paylaşımlarımda, çevremde söylüyorum. Bütün dünyaya gidene kadar durmak yok diyorum. Bu bizim bir sloganımız kendi içimizde. Evet, biz bütün dünyada olana kadar durmak yok. O zaman da durmayacağız. Yeni ürünler çıkartacağız. Ama önümüzdeki yıl Avrupa'da, Amerika'da özellikle çok büyük bir pazar olan Hindistan'da ki daha geçen hafta distribütör adayımızla görüştük. Büyük pazarlar, daha büyük pazarlarda ve daha çok ülkede yer almak istiyoruz. Şu an zaten dünyanın 2/3'ü Mehmet Ali duydu, fuarlar vasıtasıyla duydu. Elbette ki 29 ülkede varız ama çok daha fazla ülkeye temas etmiş durumdayız. Bir ürünün bir ülkede satılması bir süreç alıyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde rejistrasyon dediğimiz süreçler var. Distribütör adayınızla anlaşıyorsunuz ama orada o ürünün tanımlanması, gerekli onayların alınması bazı ülkelerde 3 ay, bazı ülkelerde 1 yıllık bir süre alabiliyor. Dolayısıyla başlatmış olduğumuz bu çalışmalar her geçen ay bizi farklı ülkelerde yer almamızı sağlayacaktır. Ama amacımız bizim bütün dünya. Peki bir sonraki piyasaya sürülecek olan yerli ürün hangisi olacak? Orada birkaç tane farklı alternatifimiz var ama biz özellikle fibromiyalji ile ilgili ürünümüzü ön planda tutuyoruz. Ama diğer ürünlerimizden de mesela böbrek yetmezliği ile ilgili ürünümüz de çok enteresan, çok farklı bir ürün. Sinir sistemi bozuklukları herkes aynı şekilde. Tırnak batması çok yaygın, biliyorsunuz çok yaygın bir inflamasyon ve ağrı giderici bir ürün aynı zamanda. Dolayısıyla ve disidotik egzama aynı şekilde.
Bazen biz de kararsız kalabiliriz çünkü hepsinin, yani hiçbirinin muadili yok dünyada. Dolayısıyla o yüzden ilk fırsatta diğer ürünlerimizde başlayacak. Çalışmaları bitti. Her türlü işlemlerimiz tamam. Sadece lansmanları ve üretim kısmına geçeceğiz. Umarım öyle düşünüyorum ki biz bütün ürünleri, geri kalanların hepsini bu yıl çıkartır. Seneye çok daha başka ürünlerle sizinle yine burada konuşma imkanı, başka ürünlerle konuşma imkanı buluruz. Peki bu çerçevede hayata geçecek yeni bir yatırım hamlesi var mı üretim açısından? Şimdi üniversiteyle ilgili yapmış olduğumuz zaten çalışmalarımız gayet verimli ve güzel gidiyor. Bunun dışında yapabileceğimiz elbette ki uluslararası alanda çok daha farklı organizasyonlar yapabilmek. Belki oralarda temsilcilikler, ofisler açabilmek. Çünkü bulmuş olduğunuz ürünlerin fark yarattığını gördüğünüzde bu sizi çok ciddi anlamda şekillendiriyor. Amacımız oralarda da kendi ofislerimizde, belki kendi personelimizde bütün dünyaya yayılıp uluslararası global bir firma olma yolunda çok daha kurumsal bir firma haline dönüşmek. Aslında tam da farkın altını çizmek istiyordum. Çünkü Türkiye'de birçok ilaç firması var ve son yıllarda da yeni firmaların da pazara girdiğini görüyoruz. Fark yaratmak adına neler yapılabilir ki yerli ilaç hamlesiyle birlikte şimdi yerli firmaların da harıl çalıştığını görüyoruz. Yeni ürünler piyasaya geliyor. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Evet. O gurur verici. Ben zaman zaman ziyaretlerimde, özellikle eczane ziyaretlerim olabiliyor. Sahada olan biriyim, sahayı çok seven biriyim her şeyden önce. Ama oran olarak baktığımızda elbette ki şu an %50'den fazla ürün maalesef ithal ediliyor. İşte bir gün geldiğinde biz burada çok daha fazla yüzdeyle Türk ürünleriyle orada olduğumuzda elbette tamamlayacağız. Öyle eczanelerimiz var ki şu benim görmüş olduğumuz rafınızda sadece sizin ürününüzü koyuyorum. Bu bizim için medar iftar diyor ama çok daha fazla artması lazım. Elbette ki çok daha fazla artması lazım. Aslında burada şu var. Hani biz biraz da böyle belki de bu işte bu sektöre yatırım yapmak isteyen, bu sektörde olan asla rakip demiyorum. Çünkü insanlara şifa vermek için uğraşan herkesin emeği gerçekten kutsaldır ve saygıya değerdir. Belki de onlar için bir örnek teşkil ediyoruz. Onlar bize baktıklarında elbette bir Türk firma Uluslararası Kalite Kongresi'nde Türkiye'de ilk kez yenilik ve mükemmeliyetçilikte böyle bir ödül aldı. Biz niye almayalım şeklinde ki başka bir firmayı ben şu an izliyor olsaydım biz niye almayalımı söylüyor olurdum. Eminim ki onlar da onları söyleyeceklerdir. Peki efendim süremizin sonuna geldik. Dilerim diğer ürünlerinizle de başarıyı yakalarsınız. Eklemek istediğiniz bir şey varsa da buyurun lütfen. Elbette çok teşekkür ediyorum öncelikle. Buradan her şeyden önce Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi çalışan değerli çalışanlarına, hocalarımıza, değerli Almediko ailesine, ekibime, bize destek veren hekimlerimize, eczanelerimize, eczane çalışanlarımıza ve depolarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim katkılarınızdan dolayı, değerlendirmelerinizden dolayı. Almediko Genel Müdürü Ümit Güneş stüdyo konuğumuzdu. Yerli ilaç hamlesini konuştuk. Başarılı ürünleri ekranlara taşıdık efendim. Şimdi Türk İş'ine bir nokta koyacağız. Hemen kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Tarladan Sofraya programıyla devam edeceğiz.